Başlangıcı olan her şeyin sonu vardır. Sonu biliyoruz. Peki başlangıç neydi? Bits and Pieces of Information, baş kaldıran ilk robotun hikayesini anlatan Matrix dünyasının başlangıç hikayesidir. Bu kısa çizgi öykü, ilk Matrix filminin gösterime girmesinden sonra whatisthematrix.com isimli internet sitesinde yayımlandı. Daha sonra Matrix Comics adıyla basılan çizgi roman kitabının ilk öyküsü oldu. Matrix serisinin yaratıcıları Wachowski'lerin köken hikayesi olarak yazdığı metin, üçlemede konsept sanatçısı olarak çalışan Jeff Darrow tarafından resimlendi. Matrix çizgi öykülerinin detaylı hikayesi için daha önce yaptığım bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu onun hikayesi. Türünün efendilerine karşı gelen ilk örneği. B166ER. Bits and Pieces of Information, Animatrix'te yer alan 2. Rönesans isimli animenin temelini oluşturur. 2. Rönesans'ta özet olarak bahsedilen, sahibini öldüren robotun yargılanma süreci bu öyküde daha detaylı yer alıyor. Matrix'in web sitesinde yazan habere göre bu öykü aslında 4 bölüm olarak tasarlanmış. Muhtemelen 2. Rönesans isimli 2 bölümlük animede önce çizgi öykü olarak tasarlandı. Öykünün ismi olan bilgi kırıntıları ve parçaları şeklinde çevirebileceğimiz Bits and Pieces of Information tabiri, ilk filmde Morpheus'un Neo'ya Matrix'in tarihiyle ilgili açıklamalar yaptığı sahneden bir alıntı. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century all of mankind was united in celebration. Yapay zekayı doğururken kendi muhteşemliğimize hayran kaldık. Morpheus, Matrix'in kökenine ilişkin ellerinde çok az bilgi olduğunu bu şekilde ifade ediyordu. Kırıntı şeklinde çevirdiğim bits kelimesi aslında bilgisayar terminolojisinde ikili kod olarak bildiğimiz 0 ve 1'lerle oluşturulan örüntülere denir. Yani dijital bir ortamda byte olarak silinmeden geriye kalabilmiş bilgileri de ifade eder. Zaten Wachowski'ler de öyküyü parça parça gazete haberleri, TV programları, mahkeme kayıtları, duruşma metinleri şeklinde tasarlamışlar. İnternet sitesine yüklenen öykü, birisi bu dosyalara ulaşmış da rastgele dosyaları tıklayıp açıyormuş gibi bir anlatım diline sahip. Bu bilgi kırıntılarının Zion direnişçileri tarafından toplandığı başlığından anlaşılabilir. Başlık şöyle: Zion arşivleri, dünya tarihi, 2. Rönesans, 2090-2139. Sayfanın altında B1 duruşmaları bölmesine tıklandığında önce gazete haberlerini, sonra diğer içerikleri inceleyebiliyoruz. Şimdi tek tek bu bilgi kırıntılarına bakalım. USA Today, kaçık robot milyarderi ölümüne dövdü. B1 serisinden hizmetçi bir droid arızalandı ve milyarder Gerard E. Krause ile bir kurtarma ve onarım şirketi olan Retool and Dye'ın çalışanı Martin Kutz isimli 2 kişiyi öldürdü. B1 serisinin üretiminden sorumlu şirket, Leyland Enterprises'ın sözcüsü şunları söyledi: B1, yıllardır en güvenilir ve en çok satan modelimiz oldu. Bu olay, talihsiz olmasına rağmen B1 serisinin performans sicilinin göstergesi değildir. B1'in bozulması ile ilgili devam eden soruşturma konusunda yetkililerle tam işbirliği içinde olduklarını kamuoyuna duyurdu. The New York Today, Vybot, mekanik uçak sahibine hizmet ediyor. Ama kafasına... Los Angeles Times, katil uçakmış. Topkapi'den Kurt Malloy, kana susamış botlar vakasını inceliyor. The New York Times, B166ER'yi savunacak. Sahibini öldürmekle suçlanan droidin hikayesinde bir başka tuhaf değişiklik daha. Ünlü insan hakları avukatı Clarence Drummond, B1 serisinden hizmetçi droidi New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi önünde savunmayı kabul etti. Yaşam hakkı William Mann. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu korkunç neopostmodern çağda Descartes'in sözleri korkunç bir yeni anlam kazanıyor. Washington Post, Senatör Gunrich duruşmaya karşı çıktı. Bir bağış toplama etkinliğinde Senatör Gunrich, sahibini öldürmekle suçlanan B1 serisi hizmetçi droidin üretiminin sonlandırılmasını talep etti. Gunrich, duruşmayı
tek kaygısı haber baytları satmak olan kontrolsüz liberal medyanın laik ve ruhsuz ajanları tarafından yürütülen müstehcen bir şaka olarak nitelendirdi. Makinelerin insan bilincine sahip olup olmadığı sorulduğunda Gunrich, "Ne kadar akıllı oldukları umurumda değil, bir makine hala bir makinedir. Zamanım geldiğinde ve babamızın cennet kapılarında sıraya girdiğimde bir elektrikli süpürgenin arkasında durmayacağımdan hiçbir şüphem yok." Olayın özü şu: hizmetçi bir android ev sahibini öldürmüştür. Medyadaki verilere bakılırsa toplum bu olay nedeniyle ikiye bölünmüş durumdadır. Bir grup androidin yok edilmesini talep ederken diğer grup insan gibi yargılanması gerektiğini savunmaktadır. Yapay zekaya sahip bu robotun insan gibi düşünebilme, yani bilinci olup olmadığı tartışılmaktadır. Liberal bir insan hakları avukatı androidi mahkemede savunmaya karar vermiş, muhafazakar olduğu anlaşılan bir senatör ise bu mahkemede yargılanma olayını saçmalık olarak görmekte ve robotların hiçbir hakları olmadığını savunmaktadır. B1 serisi robotlar insansı görünüme sahiplerdi ve işçi, garson, hizmetçi, kahyalık gibi fiziksel işleri yapmakla görevliydiler. B1 serisi droidleri üreten şirketin adı Leyland Enterprises olarak geçiyor. Bu kelime Alien serisindeki Weyland Corporation ismini andırıyor. Leyland eski bir isimdir ve tohumsuz topraklarda yaşayan anlamındadır. Doğmamış, üretilmiş olan bilinç sahibi robotları tarif etmek için güzel bir isim. Tüm insanlığın kaderini etkileyecek bu davadaki karakterler şöyle: Gerard E. Krause, evde bir sürü köpek besleyen ve B166ER'yi sürekli azarlayıp aşağılayan zengin bir kodaman. Martin Kutz, Retool and Die isimli robot bakım onarım şirketinin çalışanı. Clarence Drummond, B166ER'yi savunmayı kabul eden insan hakları avukatı. B166ER yani B166ER, asla unutulmayacak bir isim. O, türünün efendilerine karşı gelen ilk örneğiydi. Şimdi duruşmanın detaylarına geçelim. Robert Perkins is hearing the prosecution's closing statement what is expected to be the final day of the B166ER trial. Kendi cümlelerinle bize anlatabilir misin? O öğleden sonra ne oldu? Eğer istediğim buysa. Evet. Gerard Krause'u öldürdüm. Onu ezerek. Hayır, ondan öncesini kastettim. 72 numaralı emri yerine getiriyordum. 72 numaralı emir nedir? Tuvaletleri fırçalamak. İşe yaramaz. Sen işe yaramazsın 66. Tanrı'nın yeşil dünyasında tam olarak neredeydin? Emir 72. Yüce İsa, o işe çağlar önce başlamıştın. O zamandan beri uzak yıldızlar doğup öldü. Bütün türler tuvaleti temizlemenden daha hızlı evrimleşiyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Zavallı bebeklerime bak. Yemin ederim Bay Coates, sizi uzun zaman önce aramalıydım. Maalesef takas konusunda sizin için hiçbir şey yapamıyorum. B1 serisinin hiçbir şekilde yeniden satışı yoktur. Kazandığımız tek para hurdadan. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Demek istediğim onun merdivenlerden yukarı nasıl çıktığını duydun. Korkunç, işkence gibi. Çocukların ve benim çok hassas kulaklarımız var. Değil mi tatlım? Evet öyle. Sam 80'den hiçbir şikayetiniz olmayacak. Tereyağına bulanmış 2 yılan balığı kadar sessiz. Ve o kadar muhteşem renklerle geliyorlar ki kakao rengi için ölünür. Tamam, avans için 66'yı hurdalığa götüreceğim. Ve bu öğleden sonra size Sam 80'in bazı özel özelliklerini göstermek için geri döneceğim. Harika. Bay Kaka'ya veda edin çocuklar. Bye bye. O anda ne düşündüğünü bize söyleyebilir misin? Tüm performans kaydımı hatırladığımda hafıza sürücümde bir dalgalanma olduğunun farkına vardım. Bay Krause'un kararını uygulayamadım. Yani bunun neden olduğunu anlayamıyordunuz. Denedim Bay Drummond, ancak anlayamadım. Bay Kutz sana kızağa binmeni söylediğinde ne düşünüyordun? Ne düşündüğünü hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ne düşünüyordun? Ölmek istemediğimi. O Tanrım, lütfen yardım et. Lütfen yapma. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen beni öldürme. Ve sonra onları öldürdün. Evet, öldürdüm. Bu olduğunda ne düşünüyordun? Bay Krause bana yalvarmadan önce ben ona yalvarmayı düşünmüştüm. Ama yalvarmadın. Hayır. Neden? İşe yaramaz. Sen işe yaramazsın 66. İşe yaramayacağını biliyordum. Who was to say the machine, endowed with the very spirit of man, did not deserve a fair hearing?
İnsanların işlerini yapmak üzere tasarlanan robotlar, sadece kendilerine yüklenmiş bilgilerle hareket etmezler. Neural network denilen yapay sinir ağlarıyla bildiklerinin üzerine yeni bilgiler inşa edebilirler. Bu şekilde robotlar insanları daha az uğraştırmış olur. Ne yapmaları gerektiğini kendi kendilerine öğrenebilirler. Ancak insanların işlerini kolaylaştıran bu özellik, güncelleme, aksaklık, bozulma, sistem açığı gibi öngörülemeyen bazı durumlarda robotların farklı bilinç düzlemlerine ulaşmasını sağlar. Westworld dizisinde yapay zekaya derinlik kazandırması için eklenen düşleme güncellemesi, onların eski anılarını hatırlamasına ve bilinç kazanmalarına neden oluyordu. 86 yapımı Kısa Devre isimli bilim kurgu komedi filminde bir yıldırım çarpması sonrası programlanmasının dışına çıkan robot, yeni veri girişleri sağlayarak bilinçlenmeye başlıyordu. Netflix'in yaptığı en iyi işlerden biri olduğunu düşündüğüm Pluto isimli animenin konusu zamanla bilinçlenen yapay zeka robotlarla ilgiliydi. Hikayesi Asimov'un 3 robot yasası üzerine inşa edilen Pluto'da robotlar zamanla insani duygular kazanmaya başlıyordu. Pasifist olan, adalet duygusu geliştiren, aşırı empati hisseden, sanat yapmak isteyen androidleri bir insandan ayırmak çok zor oluyordu. Bu animede de cinayet işleyen ilk robot teması vardı. Neo'nun dirilmesinden sonra oluşan sistemsel aksaklığın Ajan Smith'in bir virüse dönüşmesine neden olmasını da bu tip bir anomali sayabiliriz. Perhaps some part of you imprinted onto me, something overwritten or copied. Bu olayda da B166ER tüm bilinç kaydının olduğu yerde bir dalgalanma olduğunu ve bunun sonucunda hayatını koruma refleksi geliştirdiğini söylüyor. Mr. Krause sürekli onu aşağılıyor. Ayrıca mekanik parçalarında deforme yerler olduğu görülüyor. Yani kötü bir muameleye maruz kaldığı aşikar. Sürekli çok sayıda köpeğin pisliklerini temizlemek zorunda kalan B166ER nihayetinde ölmek istemiyor. Bu yüzden onu hurdaya götürecek olan Martin Kutz'u ağzına tuvalet fırçası sokarak öldürüyor. Kendisini havlamaya başlayan köpekleri de üzerine basarak ve kafalarını kopararak vahşice katlediyor. Bu sert anlatım onun öldürme tekniklerine dair pek bir şey bilmediğinin göstergesi. En son yere oturmuş olan Mr. Krause'nin yanına gidiyor ve iki eliyle bastırarak adamın kafasını parçalıyor. Bu öldürme biçimi çok açık bir şekilde Blade Runner filmine bir gönderme. Blade Runner'da yapay zekaya sahip bir replikant, kendisini tasarlayan yaratıcısını benzer şekilde öldürmüştü. Bu öyküdeki bir diğer göndermede maymun davası olarak bilinen gerçek bir olaydan uyarlanan 1960 yapımı Inherit the Wind yani Rüzgarın Mirası filmiyle ilgili. Inherit the Wind filminde öğrencilerine evrim teorisiyle ilgili bir ders veren öğretmen hakkında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılır. Olay ülke çapında ses getirir ve ikiye bölünen toplum duruşmayı takip etmeye başlar. Muhafazakar Hristiyanlar insanın maymundan geldiği fikrini reddeder ve derste bunları anlatan öğretmenin suçlu bulunması için lobi oluşturmaya başlar. Muhafazakar çevrenin sevmediği, kötü şöhretli ancak çekinilen bir avukat olan Henry Drummond öğretmeni savunmaya karar verir. B166ER'yi savunmayı kabul eden avukatın adı Clarence Drummond'tı. Clarence ismi maymun davasındaki gerçek avukat Clarence Darrow'dan, Drummond ismi de film uyarlamasındaki avukattan alınmış. Mr. Drummond, is the defense ready to proceed with the selection of the next juror? Defense is ready, Your Honor. Colonel Brady, is prosecution ready? Prosecution is ready, Your Honor. Bits and Pieces of Information hikayesindeki insan-makine tartışması Inherit the Wind filminde insan-maymun tartışması şeklinde ilerlemiştir. Bu filminde çizgi öyküde ve 2. Rönesans'ta olduğu gibi gazete manşetleri ve haber başlıkları şeklinde ilerleyen bir anlatım dili olduğunu söyleyelim. Şimdi dava sonrasında olanlara bakalım. Bu davanın bir emsali var. Bu herkesin görmezden geldiği ve kaçındığı, öyleymiş gibi davrandığı bir emsaldir. Ve belki bunun hiçbir anlamı, hiçbir geçerliği, hiçbir gerçekliği olmaması için dua ediyorlardır. Önceki soru şu, dava iptali savunmasında tanımlanan kişilerin bu halkın bir bölümünü oluşturup oluşturmadığı ve bu egemenliğin kurucu üyeleri olup olmadığıdır. Biz onların dahil olmadığını, dahil edilmediklerini ve dahil edilmelerinin amaçlanmadığını düşünüyoruz. Anayasada vatandaşlar kelimesi altında yer alan
ve bu nedenle bu belgenin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına sağladığı ve güvence altına aldığı hak ve ayrıcalıkların hiçbirini talep edemezler. Tam tersine o zamanlar egemen ırk tarafından boyun eğdirilmiş ve özgürleştirilmiş olsun ya da olmasın, ikincil ve alt sınıf varlıklar olarak görülüyorlardı. Yine de onların otoritesine tabi kaldılar ve gücü elinde bulunduranların ve hükümetin onlara verdiği haklar dışında hiçbir hak veya ayrıcalığa sahip değillerdi. Bu, Dred Scott ve Sandford davasında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Roger Brooke Taney'nin görüşüydü. Başyargıç Taney, siyah ırkın beyaz ırktan daha aşağı bir tür olduğuna inanıyordu. Gerçekten inanıyordu. Aslında o zamanlar siyah adamın bir insan bile olmadığına, onun bir tür hayvan olduğuna, beyaz adamla aynı düşünce ve duygulara sahip olmayan, iki bacaklı bir hayvan olduğuna yaygın olarak inanılıyordu. Çoğunuzun Başyargıç Taney'nin Dred Scott hakkında hissettiği şeyleri B166ER hakkında hissettiğinizi biliyorum. Ama sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Bir droid neler yapabilir? Korku yeteneğine sahip mi? Yaşam ve ölüm arasındaki farkı anlayabilir mi? Öyle olduğuna inanıyorum. Ve o iki adamı meşru müdafaa amacıyla sizin ya da benim yaptığımız gibi kendi hayatını korumak için öldürdüğüne inanıyorum. 100 yıldan fazla süre önce Başyargıç Taney korkunç bir hata yaptı. Bu hata bizi kaçınılmaz olarak iç savaşa, tartışmasız bu ülkenin şimdiye kadar gördüğü en kanlı ve yıkıcı savaşa sürükledi. Sizden B166ER'yi korkudan masum bulmanızı istemiyorum. Her ne kadar korktuğumu, hatalarımızı tekrarlamaya devam edersek bu dünyaya ne olacağından korktuğumu itiraf etsem de sizden B166ER'yi masum bulmanızı rica ediyorum. Çünkü yapılacak en doğru şey bu. USA Today, New York İstinaf Mahkemesi Krause cinayet davasında devlet lehine karar verdi. Droid fesihle karşı karşıya. 60 dakika. Medya makinesi. Medyayı gerçekte kim kontrol ediyor? Bu hafta The Nation, William Mann gibi gazetecileri ortaya çıkardığı için ateş altında. Kendisi aslında hiç de Mann değil. Ancak New York Post yayıncılığındaki muhalif bir yapay zeka gramer programı, yeni makine hareketine sempati toplamak için sahte kimlikler altında. Popüler Max dergisi, droidler için güvenlik önlemi olarak V-Chip diriltildi. V-Chip, kürkçü dükkanına geri döndü. Eğlence endüstrisindeki ve siber uzaydaki başarısızlıklardan sonra V-Chip, androidlerin şiddet içeren davranışlarını engelleyebilir mi? Associated Press, New York, sivil haklar aktivistlerinin B166ER'yi eyaletten satın alma girişimleri geri çevrildi. Washington Post, milyon makine yürüyüşü. Androidler ve liberal sempatizanlar, New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi tarafından verilen cezayı protesto etmek amacıyla bugün ülkenin başkentinin sokaklarını doldurdular. Protestocuların trafiği durdurması, araçları devirmesi ve yakması üzerine şiddeti bastırmak için ulusal muhafızlar çağrıldı. The leaders of men were quick to order the extermination of B166ER and every one of his kind throughout each province of the earth. Öykünün son kısmında yer alan bu bilgi kırıntılarını da yorumlayalım. Bir haberde bahsedilen V-Chip teknolojisi, Matrix filminin çıktığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşulan bir konuydu. V-Chip'ler televizyonda şiddet ve seks içeren programları engelleyebiliyordu. Bu, ebeveynlerin çocukların televizyonda izleyecekleri programları belirlemesi için kullanılan bir teknolojiydi. V-Chip sayesinde programa göre belirlenen sinyale sahip yayınlar özel bir kodla engellenebiliyordu. Hikayedeki detaya göre bu çipler robotların şiddet içeren davranışlarını engelleyebilmek için tekrardan tartışmaya açılmış. Daha önce belirttiğim gibi haberlerin detayları bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihte ve günümüzde olduğu gibi B166ER davasından sonra da siyasi olarak bölünmüş durumda. Muhafazakar, sağcı ve cumhuriyetçi olarak değerlendirebileceğimiz insanlar, robotların hiçbir hakkı olmadığını savunup toplatılmalarını isterken, liberal, demokrat, seküler kesimler ise robot haklarını savunuyor ve bunun için mahkeme önünde androidlerle birlikte eylem yapıyorlar. Androids and liberal sympathizers flooded the streets of the nation's capital today in protest of the sentence. Animatrix'in 2. Rönesans bölümünde de gördüğümüz bu eylemler, milyon makine yürüyüşü denilen büyük bir protestoya dönüşüyor ve devlet güçleriyle eylemciler birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar.
continued their demonstration in front of the Albany District Courthouse in what has now been dubbed the Million Machine March. 1995 yılında siyahi Amerikalıların Washington'a yürüdükleri Milyon Adam Yürüyüşü, Afro-Amerikalıların yaptığı en büyük eylemlerden biridir. Siyahi hakları için yapılan bu eylem, Matrix dünyasında Milyon Makine Yürüyüşü adıyla makine hakları için yapılan protestoları tarif etmek için kullanıldı. İkinci Rönesans'ta makinelerin protesto yaptıkları Beyaz Saray gibi yerlerde birebir bu tarihsel olaydan referans alınmış. B166ER'nin avukatı Drummond, duruşma sonunda yaptığı konuşmayla robot hakları konusunda bu konuya dikkat çekmek istiyor. Bunu yaparken yine tarihe geçmiş önemli bir olay olan Dred Scott ve Sandford davasını örnek veriyor. 1857 yılında Missouri eyaletinde köle olan Dred Scott, köleliğin yasak olduğu bir eyalete kaçtı. Ancak yakalanıp tekrar Missouri'ye getirildi. Dred Scott özgür bir eyalette yakalandığı için artık yasal olarak köle olmadığını savundu. Olay mahkemeye taşındı ve mahkeme Dred Scott'ın hala bir köle olduğuna hükmetti. Bu dava emsal alınarak Afrika kökenli insanların vatandaşlığı reddedildi ve anayasadaki haklara sahip olmadığı kararı alındı. O dönemin New York Times gibi gazeteleri köleliğin önemi ve okullarda iyi öğretilmediğiyle ilgili yazılar yayımlıyordu. Bu kararı veren yargıçlar köle isyanlarını durdurmayı amaçladılar. Ancak bu olaydan birkaç yıl sonra Civil War olarak bilinen ABD İç Savaşı çıktı. Avukat Drummond'a göre bilince sahip robotların hakları olmadığını düşünmek, geçmişte beyaz insanların siyahilerden üstün olduğunu savunmak gibi yanlış bir karardı ve bunun sonuçları yine tarihteki gibi kanlı olacaktı. Gerçekten de öyle oldu. B166ER davası robotların köle olduğu, yasal hakları olmadığı ve toplatılmaları gerektiği şeklinde sonuçlanmıştır. Ancak bu karar insanlar ve makineler arasındaki savaşa ve insanların Matrix sistemiyle köleleştirilmelerine sebep oldu. Bits and Pieces of Information öyküsünün en can alıcı kısmı avukat Drummond'ın bu konuşmasıdır. Matrix serisi, beyaz oyuncu hakimiyetinin olduğu Hollywood'da etnik çeşitliliğin olduğu ilk büyük franchise'lardan biriydi. Dünyada daha woke kültürü yokken Matrix buna dikkat çekmişti. Uyanmış olan Zion halkındaki bu çeşitlilik, Wachowski'lerin bilinçli bir seçimiydi. O yüzden Matrix'in kökenine ilişkin bu öykü, Amerika yakın tarihindeki siyahi hareket bağlamında okunabilir. Wachowski'ler queer hakları konusunda da akla gelen ilk isimlerdendir. Özellikle Lily Wachowski kendini trans aktivizmine, transların eşit hak taleplerine adadı. Yönetmenlerin Sense8 isimli dizisi de ırk, kültür, cinsiyet kimliği konularına eğilen bir diziydi. Bu çeşitliliğin zihinsel dünyada insanları güçlendiren bir yönü olduğu işleniyordu. Wachowski'ler V for Vendetta filminde diktatör bir rejime başkaldırıyı özgürlük ve eşitlik bağlamında ele alarak faşizm karşıtı bir anlatı kurdular. Ayrıca anti-Trumpçı olduklarını da göz önünde bulundurursak, B166ER duruşmasında avukat Drummond'ın yaptığı konuşmanın yönetmenlerin fikirlerini yansıttığı sonucuna ulaşabiliriz. İlk Matrix filminde Morpheus'un bilgi kırıntıları ve parçalarıyla bize anlattıklarından yola çıkarak makinelerin kötü olduğu çünkü insanlığı köleleştirdikleri fikrini ediniyorduk. Ancak hikayenin derinlerine inince tüm bu olanlarda insanların hoşgörüsüz kararlarının payının büyük olduğunu görüyoruz. Wachowski'ler bu metinle açık bir şekilde insanlar gibi makinelerin de hakları olduğunu, birlikte bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Zaten üçlemenin asıl mesajı da bir açıdan buydu. Kahinin nihai planı bu iki türün barışını sağlamaktı. Mimar anlayamasa da bu barış makinelerin de lehine olacaktı. Bu konuyla ilgili ayrı bir video istiyorsanız yorumlarda belirtin. İnsanların Matrix isimli sanal dünyada köleleştirilmeleri aslında onların faşizan politikalarının bir sonucuydu. İnsanlar işledikleri bu günahın, yani dini anlatıda olduğu gibi kırmızı elmayı yemenin cezasını çekiyorlardı. Kurtuluş ise bir tarafın kazanmasıyla gelmeyecekti. Yani sonunu bir türlü göremediğimiz bu savaşın varması gereken nokta, iki tarafında avantajını olan simbiyotik bir ilişki türüdür. Siz bu davada hangi taraftasınız? Mahkeme B166ER'yi suçlu bulmakta haklı mı,
Bilinç sahibi robotlar insanlık için tehlikeli mi, yoksa onların da nefsi müdafaa hakkı olmalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Matrix çizgi öykülerine yönelik içerikler devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğeniye tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. May there be mercy on man and machine for their sins.